Merhaba arkadaşlar, Bir Nebi Öyküsü'nün ikinci sezonuna başlıyoruz. Normalde yeni sezona başlarken adettendir bir önceki sezonun özeti verilir. Fakat biz öyle bir özet vermeyeceğiz. Yakın zamanda birinci sezonu izlediğinizi varsayıyoruz. En son Hz. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na tırmanmış ve iki mucizeyle beraber bir de vazife devralmıştı. Allah ondan Firavun'a gitmesini ve bazı şeyleri bizzat ona tebliğ etmesini, ona söylemesini istemişti. Bu karşılıklı konuşma biraz daha devam edecek. Fakat o ayrıntılara girmeden önce geçen sezonda sıkça sorulardan birisiyle ilgili bir açıklama yaparak başlamak istiyorum. Niçin bu kıssayı okuyoruz? Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da en çok geçen peygamber kıssasıdır. Efendimizin vazife ve misyon olarak Hz. Musa'ya benzediği ile ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunu daha çok Tevrat'ın Tesniye bölümünde, yani Tevrat'ın 5. kitabı diyebilirsiniz veya 5. bölümü. Orada geçen birkaç ayet üzerinden açıklıyorlar. Bu ayetlerden birinde Hz. Musa'ya Allah şöyle buyuruyor. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz ayetidir. Baktığınız zaman alimlerimizin bu ayetten çok güzel çıkarımları olmuş. Yani Tevrat'ın Efendimiz'e işaret ettiği bazı yerleri görüyoruz burada. Öncelikle Allah İsrailoğullarına kendi kardeşleri arasından bir peygamber çıkaracağını ifade ediyor. Kendi içlerinden değil de kardeşlerinin içinden. Düşünün mesela iki tane yan yana okul var. Birbiriyle kardeş okulu ilan edilmişler. Diyelim ki öğrencilerden biri ulusal bir yarışmaya gönderilecek ve müdür çıkıp diyor ki yarışmaya katılacak kişiyi kardeşlerinizin arasından seçeceğim. Dolayısıyla orada anlayacağımız şey seçilecek öğrencinin diğer okulda okuyor olmasıdır. Kimse bizim aramızdan birini seçecekmiş demez. Eğer aramızdan birini seçecek olsaydı sizden birini seçeceğim derdi. Peki bu ifade Efendimiz'e nasıl işaret ediyor? Şöyle işaret ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İsrailoğulları Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup aleyhisselam çocukları ve torunları. Hz. İbrahim'in diğer oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam annesiyle birlikte Mekke'de, o zamanki ifadesiyle Bekke Vadisi'nde geçici bir süreliğine terk ediliyorlar ve oradaki medeniyetin ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Yani hem İsrailoğulları hem de Mekke Arapları ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen kuzenler, amcaoğulları. Ben bunu bir yerde bahsederken yani İsrailoğulları teknik olarak bizim amcaoğullarımızdır, kardeşlerimiz gibidir falan dediğimde bazı dinleyicilere çok ağır geldi. Yorum falan yazdılar. Görebilirsiniz o videonun altında. Hani sen nasıl bizi İsrailoğullarıyla böyle gösterirsin diye. Onlar benim sözlerim değildi arkadaşlar. Tevrat'ta Müslüman alimlerin çokça sarıldığı bu ayette geçiyor. Yani Allah'ın teknik bir yakıştırması İsrailoğullarına Müslümanlar için kardeşleriniz tabirini kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir ifadeye itiraz olan arkadaşlar varsa Tevrat'ın Efendimiz'e işaret ettiği bu ayeti kullanmaya da hakları yok. Bir açıdan da günümüzde zalim bir devletin yaptıklarını o dine mensup herkesin ayıbıymış gibi göstermek de mantıklı değil. Biz kendimizden biliyoruz. Eğer Müslüman bir ülke yanlış bir şey yapıyorsa onlarla birlikte anılmak istemeyiz. Ama Hristiyan veya Yahudilere gelince bütün fertlerini tek bir etiketin altına sokma hatasına düşebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bunları düşünerek insani ilişkilerimizi Anadolu insanı olarak ve Müslümanlar olarak tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar tepkisel yaklaşmaya gerek yok. Tevrat'ta geçen ifadede Allah Hz. Musa'ya senin gibi bir peygamber göndereceğim diyor. Bunu da açıklarken genelde işte cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında işte sözünün dinlenir olması gibi hususlardan bahsetmişler. Bunlara başka şeyler de ekleyebiliriz. Mesela Peygamber Efendimizin peygamberlik hayatını iki kısma ayırıyoruz. Mekke ve Medine dönemi diyoruz. Mekke'de inatçı kafirlere karşı mücadele etmiş, alay ettiler onunla, aşağıladılar, yalanladılar ve öldürmeye çalıştılar. İkinci hayatında da Medine'de çok farklı bir dirençle karşılaşıyor Efendimiz. Orada karşılaştığı muhalefet Müslüman olduğunu iddia eden bir gruptan geliyor ki Kur'an onlara münafıkun diyor. Hz. Musa'ya baktığımızda peygamberlik hayatını ikiye ayırabiliriz. İlk kısmı senelerce Mısır'da Firavun ve avanesine karşı mücadeleyle geçiyor. Yani inatçı kafirler ile geçiyor. Sonra Mısır'dan kaçış ve Tih çölünde onlarca yıl İsrailoğulları ve kendi tebaası ile imtihan oluyor. Yani o zamanın kendini Müslüman olarak tanımlayan insanlarıyla imtihan oldu Hz. Musa. Aynen Efendimiz gibi. Hatta sadece ana vatanlarından kaçışlarını bile ele alsanız Efendimiz de mucizevi bir şekilde Mekke'den Medine'ye göç ediyor. Hatırlayın hani örümcek hadisesi, Süraka hadisesi gibi. Hz. Musa da mucizevi bir şekilde Mısır'dan kaçıyor. Denizi ikiye bölerek. Bir üçüncüsü de sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz ifadesi. Burada da o peygambere verilecek vahyin Hz. Musa'ya verilen tabletler gibi maddi bir keyfiyetinin olmayacağı ve o peygamberin ümmi olması yani okuma yazma bilmemesi. O yüzden sözlerimi onun ağzına koyacağım. Ondan Ondan işiteceksiniz diyor. Yani ayette geçen bütün bu işaretler Efendimiz'e anlatıyor. Bunların dışında yine Tevrat'ta geçen Müslümanlar arasında şöyle meşhur bir ayet var arkadaşlar. Rab Sina Dağı'ndan geldi, halkına Seir'den doğdu
ve Paran Dağı'ndan parladı. Burada Sina Dağı yani Tur Dağı açıkça Hz. Musa Aleyhisselam'a, Seyir Hz. İsa Aleyhisselam'a işaret ediyor. Bu arada bu konuda neler yazılmış diye şöyle kısa bir araştırma yapayım dedim. Ara ara güldüm. Yani adam yazmış mesela. Tevrat'ta gizlenen ayetler makalenin başlığı. Sanki çok gizlenmiş bir şey gibi. Gizlendiği falan yok arkadaşlar. İşte online girip bakabiliyorsunuz. Açık açık yazıyor hepsi. Neyse bu ayette bahsedilen son peygamberin geleceği yer olarak Paran coğrafyasının Hicaz olduğuna dair direkt Tevrat'ta geçen başka ayetlere bakabiliriz. Biliyorsunuz Hz. Hacer ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın yalnız bırakılışının ilk saatlerinde o bebek ağlamaya başlıyor ve Hz. Hacer validemiz ne yapacağını bilmez halde Safa Merve arasında koşuşturmaya başlıyor. Tevrat'ın ilk bölümünde bu Zemzem hadisinin nasıl anlatıldığını beraberce okuyalım. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e "Nen var Hacer?" diye seslendi. Korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Burada çocuk diye bahsedilen Hz. İsmail Aleyhisselam acıkmış ağlıyor. Kalk oğlunu kaldır, elini tut, onu büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. İşte bu da Zemzem kuyusu. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Demek ki Tevrat Hazreti İsmail'in Paran çölünde yaşayıp büyüdüğünü söylüyor. Yani bizim ifademizle Mekke-Medine civarlarında. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz Rab Sina Dağı'ndan doğdu, halkına Seir'den geldi ve Paran Dağı'ndan parladı ayetindeki 3. peygamberin Hicaz bölgesine çıkacağı ifade ediliyor. Zaten Medine'deki Yahudilerin o coğrafyaya yerleşmesinin en önemli sebebi orada bir peygamberin çıkacağını bilmeleri. Aslında Kur'an'ın ifadesiyle onlar analarının oğlu gibi biliyorlardı Peygamber Efendimizin ahir zaman peygamberi olduğunu. Kitaplarında yüz hatlarının nasıl olduğu bile belliydi. Ama kendi içlerinden değil de kardeşleri arasından çıktığı için, Araplar arasından çıktığı için kabul etmek istemediler. Yani hani bazı sorular soruldu, onlara da bir bakıma cevap vermiş oluyorum. Niçin Kur'an Hazreti Musa'dan bu kadar çok bahsediyor diye? Çünkü yaşadığı her şeyiyle Efendimiz'e en iyi örnek, en güzel teselli, en yakın arkadaş olabilecek peygamber Hazreti Musa idi. Taha suresinde en son "İzheb ila firavuna innehu taga." Firavuna git, zira o çokça azdı ayetini okumuştuk. Baktığınız zaman Taha suresinde anlatılan kıssanın devamında Allah Hz. Musa'nın küçüklüğünde ve gençliğinde başından geçen hadiseleri Hz. Musa'ya hatırlatıyor. Yani ona şöyle bir mesaj veriyor. Sen henüz doğmuşken mucizevi bir şekilde Firavun'un askerlerinden kurtulup nehre bırakılmak suretiyle hayatta kaldığını düşünüyordun ama asıl o hadisenin planlayıcısı bendim. Ben senin nasıl Firavun'un sarayında kendini bulduğunu, annenle tekrar nasıl kavuştuğunu, ilk adımlarını nasıl attığını hep izledim. Gençliğinde kendi halkına ne türlü yardımlar yaptığını, o adamı nasıl öldürdüğünü ve nasıl imtihanlarla boğuştuğunu biliyorum. Yıllarca Medyen'de başından geçen hadiselerden haberdarım. Ve en son diyor ki ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا Musa. Hayatında yaşadığın bunca şeyden sonra buraya tam vaktinde geldin ey Musa. Tam tamına hesaplama üzerine bu dağ başındasın. Şu anda yapman gereken konuşmayı gerçekleştiriyorsun. Yaşadığın bütün bu olaylar bu buluşma içindi. Çok epik, çok vurucu bir ifade arkadaşlar. Hz. Musa o an bütün bir hayatının peygamber olmakla ilgili bir plan üzerine kurulduğunu anlıyor. وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Bir vakitte Rabbin Musa'ya nida edip zulmetmekte olan kavme git dedi. Şimdi Şuara suresine başladık. Hz. Musa hatırlarsanız 10 yıl kadar önce o kavimden kaçarken annesinin ona öğrettiği bir duayı yapmıştı. Rabbi necini minel kavmi zalimin. Rabbim beni bu zalimler topluluğundan kurtar. Allah da onu kurtarmıştı. Çok güzel bir aileye damat olarak gitti. Evlendi, çocukları oldu, mutlu bir hayat sürüyordu derken bir yolculuk esnasında aldığı ilk emir zulmetmekte olan kavme git şeklinde oluyor. Kaderin cilvesi. Herkesin hayatında zalim insanlar olabilir ama ancak Allah'a dönerek ve onların yaptıklarından uzaklaşarak kurtulabilirsiniz o zalimlerden. Yani haksızlık yapanlardan, sözleriyle zulmedenlerden, kimi zaman fiziksel manada zulmeden, yani masumlara savaş acıları yaşatan, halkını köleleştiren, zindanlara atan, evrensel hukuk kaidelerini çiğneyen zalimlerden bahsediyorum. Üzücü tarafı da bu ifadeleri söylerken aklıma hep Müslüman coğrafyalar geliyor arkadaşlar. Maalesef. Şimdi bu zalimlerden kurtulma ihtimali var. Aynen Hz. Musa Aleyhisselam gibi. Fakat Allah'ın sizi o zalimlerden
zalimlerin elinden kurtarması demek sadece onlardan kaçıp kurtulmak manasına gelmemeli. Asıl amaç karakter olarak güçlenmek ve o yanlış yapan insanlarla bir gün tekrar yüzleşmek ve o yanlışı ustalıkla düzeltmektir. Burada da gördüğümüz gibi Allah'ın planı hazır olduğu zaman Hz. Musa'nın geri dönmesi üzerine kurulmuştu. Allah bu sözü söyleyince Musa Aleyhisselam'ın içini müthiş bir sıkıntı basıyor. Çünkü hayatta en son isteyeceği şey Firavun zaliminin karşısına çıkmak ve onunla cedelleşmek. İnşallah başka bir zalimler topluluğundan bahsediyordur diye düşünürken Allah devam ediyor. Kavme firavne ela yettekun. Hayır, Firavun'un kavmine ki hala korkup sakınmayacaklar mı? Ve korktuğu şey başına geliyor Musa Aleyhisselam'ın. Fakat işin ilginç tarafı Allah korkması gereken kişinin dağda tek başına bu büyük vazifeyi alan Musa Aleyhisselam değil, sarayı ve ordusuyla ihtişam ve saltanat sahibi Firavun olduğunu söylüyor. Hz. Musa'nın nasıl bir itaat şuuruna sahip olduğunu en azından yılana dönüşen asayı hiç itiraz edip soru sormadan tekrar yakalamasıyla şahit olmuştuk. Fakat Hz. Musa Aleyhisselam Allah ile kendi arasındaki bütün bu konuşmalar üzerine verilen vazifeyi niçin yapamayacağına dair 5 adet mazeret söylüyor. Mazeret kelimesinin Türkçedeki karşılığı birazcık negatif. Aslında beyan edilen özür manasına geliyor. O açıdan bakmak lazım bu kelimeye. Yani Hz. Musa böyle bir vazife için uygun olmadığını düşünüyor ve bazı özürler beyan ediyor. Öncelikle şunu bilelim, peygamberler yaratılmış en üstün varlıklardır. Allah'a %100 itaat ederler. Burada Hz. İbrahim Aleyhisselam'a örnek vermek istiyorum. Çünkü en şiddetli imtihanlara tabi tutulan peygamberlerden birisi o. Bakara suresinde de İsrailoğullarını konu alan ayetlerin hemen ardından İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediliyor ve onun karşılaştığı imtihanlar hakkında şöyle deniliyor. Ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle çok zor imtihanlara tabi tuttu. Ve o hepsini kusursuzca tamamladı. Bakın talimat bile değil, bazı kelimeler. Mesela bir babanın oğluna veya kızına yavrum bana bir bardak su ver demesi bir talimattır. Ama o baba çocuğuna işte yavrum susadım derse bu ortaya atılmış bir ifadedir. Talimat değil ama dinleyenin kendisine vazife çıkarabileceği bir durumdur. Hz. İbrahim'e Allah oğlunu benim için kurban et diye vahiy indirmedi. Yani bizim anladığımız manada vahiy talimatlarıyla indirmedi. Ona rüyasında mütemadiyen bazı resimler gösterdi. Verdiği sözleri hatırlattı. Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın muradının o yönde olduğunu anladı. Bakıyorsunuz öyle imtihanlar geçirmiş ki babası tarafından kovulması, kavmi tarafından öldürülmeye çalışması, Nemrut tarafından mancınıklara koyulup ateşlere atılması, eşi ve biricik tek çocuğunu kupkuru bir sahrada yapayalnız bırakmak zorunda kalması hepsine tamam diyor. Ve en ufak bir itiraz bile etmiyor. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e teslim ol dediğinde kâle eslemtu li rabbil alemin. O alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İşte peygamberler böyle itaatkar kullardır. Bunu niçin anlattım? Hani aklınıza peygamberlerle ilgili, Hz. Musa ile ilgili yanlış bir şey gelmesin diye anlattım arkadaşlar. Bu beyan edilen 5 özrü bir sonraki videomuzda işleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.